Ted'den bir gün öncesindeyiz arkadaşlar. İnanılmaz bir kalabalık. Normalde Ho Chi Minh'in boşaldığı söylenmişti bize ama boşaldığı hali buysa dolu halini düşünemiyorum. Yine kalabalığın içerisinde kaldık. Bir de bu bizim bildiğimiz Taksim'deki yılbaşı kalabalığı. Ama tabii şöyle büyük bir fark var. Burada insanlar aileleriyle rahat rahat gezebiliyor ve hiçbir şekilde taşkınlık yok arkadaşlar. Tabii ki böyle güzel bir kültürel aktivitenin, böyle bir geleneksel bayramın, Tet bayramının Vietnam'da size yaşanışını, daha doğrusu hemen öncesindeki hazırlıkları göstermek için böyle ara sokaklara kadar girdik. Şu anda böyle Saigon'un ara sokaklarındayız. My name is Ocean. Ocean. Wonderful name, Ocean. My name is Tolga. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Arkadaşlar bu şekilde mum yapıyorlar ya da çeşitli el işleri yapıyorlar. Quán đông mỗi nụ cười là tọa độ, mỗi ánh mắt là đường chân trời, con đường là mùi chè nóng, tiếng rao vang rất chiều nghiêng bên ngoài đó. Ở đây sao thế nào? Người bật cười kể chuyện bao đời. Efendim sağ olsun. Viva Tết, viva Việt Nam, Việt Nam muôn năm, từ biển xanh đến mái nhà vàng, ta đi xa để quay về, mang trong tim ca trời tiếng nói khóc. Viva Tết, viva Việt Nam, Việt Nam muôn năm, Chúc mừng năm mới. học cách thương, học cách nghe, giữa muôn nền văn hóa đang gọi tên. Phố đèn lồng hương trầm ấm, tiếng trống vang đón lễ hội, vòng tay xoay áo dài bay, hoa điệu nhảy cuốn. What is the meaning of Tet holiday for her 2026? Không hoàn hảo nhưng mà thật lòng, người là trạm ly như người thân. Viva Tết, viva Việt Nam, Việt Nam muôn năm, từ biển xanh đến mái nhà vàng, ta đi xa để quay về, mang trong tim ca trời tiếng nói khóc. Viva Tết, viva Việt Nam, Việt Nam muôn năm, bước chân em chặng ngàn thế gian, học cách thương, học cách nghe, giữa muôn nền văn hóa đang gọi tên. Mỗi dấu chân là một câu chuyện, mỗi nỗi sợ là một cánh cửa, mở ra thêm một vùng ánh sáng, nơi khác biệt hóa thành thân quen. Viva Tết, viva Việt Nam, Việt Nam muôn năm, từ biển xanh đến mái nhà vàng, ta đi xa để quay về, mang trong tim ca trời tiếng nói khóc. Viva Tết, viva Việt Nam, Việt Nam muôn năm, bước chân em chạm ngàn thế gian, hát lên câu chào dịu êm giữa muôn nền văn hóa. Vietnam. Okay, wonderful. Thank you very much. Yes. Tutu. Hepinize selamlar dostlar. Sürekli olarak pek çok Vietnam videolarında duyuyorsunuz Tet Bayramı, Tet Bayramı. Şimdi bugün bu Tet Bayramı nedir, ne değildir? Birazcık ondan bahsedelim. Vietnam bu konuda nasıl hazırlıklar yapıyor, onu gösterelim. Tet Vietnam için çok önemli. Tet Nyon Dan. Tam ismi bu aslında. Tet Çince'deki Tiet. Mevsim kelimesinden geliyor. Nyon Dan ise yeni sabah, yani yılın ilk sabahı anlamına geliyor. Tet Nyon Dan. Kısaca Tet Bayramı deniyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu bayram Vietnam için, Vietnam kültürü için çok önemli bir bayram.
Aynı zamanda çok fazla izin yapmıyorlar, sürekli çalışıyorlar. İzin yapabildikleri, izin kullanabildikleri nadir dönemlerden bir tanesi diyebiliriz. Yani TED'in en önemli özelliklerinden bir tanesi 12 hayvana sahip olması. Bizim resmi tarihimizde Türk takvimi olarak geçer ama aslında o da Çin'den etkilenmiştir. Yani bu bölge genel olarak Çin yılını, Çin'in temel aldığı bir takvimi kullanıyor. Yani bu doğal, dünyada hakim olan böyle takvimler var. Aslında en temel olarak ayırırsak 3 tane. Yani bir tanesi Latin Amerika'da. Onun ismini şu anda hatırlayamıyorum. Latin Amerika'nın eski Aztek İnka toplulukları. Bir tanesi bizim şu anda kullandığımız ve aslında dünyaya sermaye hakim olduğu için, Batı sermayesi hakim olduğu için Batı kültürü dünyada çok daha hakim. Bizim kullandığımız Gregorian takvimi, yani normal İsa'nın doğumuyla başlatılan Benediktus tarikatı tarafından, yine yanlış hatırlamıyorsam Benediktus tarikatı tarafından bulunan, hatta kendi ibadet çizelgeleri için yapılan Gregorian takvimi daha sonrasında kabul ediliyor. Hatta kapitalizmin takvimi diyebiliriz bir anlamda. Bir de bu bölgenin, Çin'in, yani nereleri etkiliyor? Bütün Orta Asya'yı etkiliyor, bütün Hindoçin'i etkiliyor, bütün Uzak Asya'yı etkiliyor. Çin 12 hayvanlı takvimi. Burada da Tet Bayramı olarak etkilemiş. Tabii bu etkileşimler uzun zaman dilimi içerisinde kendi kültürel kavramlarıyla donatılarak kendine has bir niteliğe sahip olmuş. Kültür böyle bir şeydir arkadaşlar. Yani milli kültür denilen, işte 250-300 yıldır bütün ülkelerde söylenen olay aslında üretilmiş bir şeydir, bir resmi süreçtir. Normalde kültür bütün toplumların bir şekilde birbirlerini etkileyerek oluşturduğu ama döneme göre kimde daha fazla sermaye varsa, sermaye demek güç demek. Çevrenizde gördüğünüz her şey, benim bu tuttuğum kameradan tutun da üstümdeki kıyafete, bu binalara, her şey sermayenin yoğunlaşması, maddi hal almasıdır aslında. Sermayedir yani. O yüzden de kimde daha fazla sermaye varsa onun ürettikleri ya da onun coğrafyasından, onun kültüründen etkilenerek üretilenler bölgeye hakim olur. Bu bütün dünyada böyledir. Şimdi işin sosyal bilim kısmını, nedenlerini, nasıllarını, insanla ilgili nedenleri, nasılları bir tarafa bırakalım ve TED'i bu sitede size göstermeye başlayalım. Neden bu sitede başlıyorum? Çünkü bu sitedeyim. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu siteye geldim. Çeşitli sitelerde, mahallelerde bu şekilde küçük küçük kutlamalarla birlikte merkezde daha büyük bir kutlamaya hazırlanıyorlar. Ama insanlar hem böyle bu tip sitelerde hem de onun dışında mahallelerde, daha yerel mahallelerde TED'i yavaş yavaş kutlamaya başlıyorlar. Az kaldı, az kaldı. Evet, sitenin kalabalığı erken saatlerden itibaren bu şekilde çıkmaya başlamış. TED Bayramı için hazırlıklar bunlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, şimdi Vietnamlı dostlardan Laom'la beraberiz. Ona TED'in anlamını soracağız. TED senin için ne anlama geliyor, bunu soracağız. Hello. Hello everyone. As you see right here, we are celebrating TED holiday in Vietnam, and people are making we call this bánh chưng. Bankin. Yeah, bánh chưng is This is like special meal, right? yeah, special special meal meal from state. Laom bize bankinin nasıl yapıldığını anlattı bize, sağ olsun. Pirinç, muz yapraklarıyla sarılıyor bir aroma verilsin diye ve sonrasında içine bazen üzüm, bazen pork ve benzeri, yani domuz eti ya da çeşitli etleri koyabiliyorlar. Ama genel olarak pirinç ve muz ağacıyla yapılıyor. Sesimi duyabiliyorsunuzdur. Umarım çok fazla telif almayız. Yani telife girmez umarım. Bazı şarkılar giriyor, bazı şarkılar girmiyor Vietnamca'da. Bu şekilde kendi geleneklerini sürdürüyor insanlar. Lam'ın da söylediği gibi TED Bayramı onlar için çok önemli. TED Bayramı onlar için çok önemli çünkü onların bütün o geleneklerini, bütün o birlikteliklerini sürdürmeleri açısından, tıpkı bizdeki bayramlarda olduğu gibi, onlar açısından çok önemli. Çünkü Vietnam'da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi yine insanlar o birliktelikleri sürdürmeye devam ediyorlar. Yeah, it's a raw sugarcane sugar.
I made with pandan leaf. This is a fruit? Pardon? Fruit? This is a fruit? It's a lychee. Lychee. Do you know lychee? No, I don't know lychee. What is that? It's a typical Asian fruit, Oh, okay. Okay. and it's often you can often buy it around June and March, May and June. Uh-huh. Not other season in the This is year. about Tet. So I use a can. This is Tet tradition, about Tet tradition. Tet traditional food. No, No, not like really. that. Because it's about May and June. May and June. Oh, The okay. lychee is only that time. Can I take one, please? Thank you very much. If you want, we got I just have this flavor left. And what do you feel about Tet? What is Tet for you? What is Tet for Vietnam? For all the Vietnamese people, it's like, very, like the most important event of the whole year. Aileler genel itibariyle arkadaşlar bu şekilde bahçelerinde ya da sitelerinde doğrudan doğruya toplanıyorlar ve diğer insanlarla beraber bu şekilde yemekler yapıyorlar. Hello. Mum yapıyorlar ya da çeşitli el işleri yapıyorlar. Tet Nguyen Dan Bayramı, Vietnam toplumunun tarihsel, kültürel ve siyasal hafızasında merkezi bir konuma sahip olan en önemli bayram arkadaşlar. Batı dünyasında Noel'in ya da İslam toplumunda Ramazan neyse, Tet Vietnam'da o. Yılın yalnızca bir takvim dönüm noktası değil, aynı zamanda aile bağlarının, atalara saygının, kolektif kimliğin, birlikte yemek yemenin, bunların hepsinin görüldüğü, ulusal sürekliliğin bir anlamda yeniden üretildiği bir eşik Tet. Vietnam yaklaşık 1000 yıl boyunca Çin siyasal hayatı içerisinde yer almış bir ülke. Bu 1000 yıl zarfında hem Konfüçyüsçülükten etkileniyor, yani Vietnam Budizminin Konfüçyüsçülükten etkilendiğini sizlere daha önce söylemiştik. Bu Konfüçyüsçülük Budist geleneklerle harmanlanarak özgün bir festival formu geliştiriyor hemen hemen her yerde. Süslemelerin hepsi Tet dolayısıyla kilisedeki süslemeler. Yani gördüğünüz gibi burada kilise yeni. Sömürgecilikle Hristiyanlık geliyor. Tet ise eski. Tet buranın orijinal inancı, orijinal geleneği. Orijinal gelenek sonradan gelen inanca ister istemez karışıyor. Her yerde öyledir. Ho Chi Minh'teki District 1'de Gençlik Kültür Merkezi. Bakın görüyor musunuz? Tet için hazırlanmış. Böyle şimdi burada bir yürüyüş yapacağız. Bazı noktaları size göstereceğiz. Ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuzdur. Bir buçuk hafta öncesinden insanlar kıyafetlerini giymişler, ailelerini almışlar. Böyle gençler sevgilileriyle inanılmaz derecede yoğun bir kalabalığın içerisindeyiz. Böyle bayağı kalabalık. Solda kafeler var gördüğünüz üzere. Yine burada böyle hediyelik eşyacılar, esnaf, küçük esnaf. O Chi kalabalığı farklı renklere bürünmüş, Tet'in renklerine bürünmüş ve yeniden karşımıza çıkıyor. Hakikaten de çok hoş ve çok güzel. Làm như trước cho nên anh hỏi em là Tết Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với em? Evet arkadaşlar, bu güzel hanımefendi genel olarak şunları söylemiş bize. Bize ailemizi hatırlatıyor, bize varlığımızı hatırlatıyor, bize yeni gelen seneyi güzelliklerle yeniden doldurmamız gerektiğini hatırlatıyor. Tet kısaca bunları hatırlatıyor diye anlattı. Bayramdan önce evler ayrıntılı biçimde temizlenir. Bu temizlik hem fiziksel hem metafizik bir arınma anlamı taşır. Kötü ruhların ve talihsizliklerin uzaklaştırıldığına inanılır. Ev içinde atalara adanmış sunaklar kurulur. Ölmüş aile üyelerinin ruhlarının yeni yılın ilk günlerinde eve döndüğü kabul edilir.
Bu anlayış aslında Konfüçyüsçülükteki atalara saygı ile yerel ruh inançlarının birleşimini temsil eder. Şehirlerde çalışan milyonlarca insanın memleketlerine dönmeleri ülkede büyük bir iç göçü başlatır. Bu hareketlilik TET'i aynı zamanda dünyanın en yoğun mevsimsel aile buluşmalarından biri haline getirir. My name is Ocean. Yeah, it's just like- Ocean. Yeah. Wonderful name, Ocean. Yeah. My name is Tolga. Oh, yeah, nice to meet you. Nice to meet you. What is the meaning of TET for you in TET for me? 2026? Yes, because you are young in your Yeah, society. I'm young. Okay, so 2026 will also be mean about including day. Genç arkadaşımıza hayran kaldım. O kadar güzel bir açıklama yaptı ki Ocean. Hello. O kadar güzel bir açıklama yaptı ki kendisi için, ailesi için, ülkesi için ne kadar önemli olduğunu, birleştirici olduğunu. Ve 14 yaşındaymış. I'm 17. 17, wonderful. What is the meaning of TET for you? I think it's a very wonderful time in the year to go around and play with us. Genç dostumuz 17 yaşında. O da en başta aile dedi. Ailemizi birleştiriyor. Çünkü TET bayramı çeşitli yerlerden mesela Saigon'u boşaltıyor. Saigon TET'te oldukça boş. Evet, alışveriş merkezlerini bu şekilde süslemişler arkadaşlar. TET'e hazırlık dediğim, yani bütün şehrin TET'e hazırlanıyor dediğim noktalarından bir tanesi. Böyle yüzlerce nokta var. Geçerken hemen şunu söyleyelim ki arkadaşlar, her yer TET. Her yerde izlerini görebiliyorsunuz. Girdiğiniz her dükkanda, her noktada. Let's go! Red moon rising, lanterns glowing in the sky. Big drums booming, we're reborn tonight. Fresh fade, new kicks, step out the door. Incense curling from the market floor. Old auntie laughing reads my palm real slow. Say new road coming, are you ready to grow? Paper tigers burn all the bad luck fly. Kids chase fire trails scribbled on the sky. Streets smell sweet like mandarin peel. Old year closing, new one feels real. Dragon Teeth Festival, bite that fear. Snap, snap, break it, brand new year. Hands up high for the lunar light. We shed that skin, we shine so bright. Dragon Teeth Festival, shake that pain. Dance in the smoke and the lion's mane. Hopes jump like a firecracker pop. Hearts say go, and we just can't stop. Gold thread jacket, thrift store crown, lucky red ribbon tied round my sound. Temple bells ring in the Arkadaşlar şimdi Tao'yu aldık. Taksiye doğru gidiyoruz. Birazcık daha size TET göstereceğiz. TET'le ilgili noktaları göstereceğiz. Taksiyi bekliyoruz şu anda. Qua tòa xe NC đúng không anh? Benim gözlüğümü hiç beğenmedi. Benim kuşağım bilir, bana hormonlu Tyler Durden olmuşsun diyor. Fight Club'ı izleyenler bilir, Tyler Durden. Hormonlu Tyler Durden. Niye beğenmedi? Çünkü onun gözlüğünü kaptım arkadaşlar. Normalde onun gözlüğü. Taksi geldi galiba. Koşturalım mı? Evet, geldi. Eski kafelerinden biri. Bakın, Egg Cafe Saigon. Bu sokağa ben bayılıyorum. Pek çok insan bayılıyor. Burası da TET için hazır. Evet, şimdi bu eski, oldukça eski kahveye geldik arkadaşlar. Burada bir yumurtalı kahve içeceğiz. New Year, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Rồi, mà em nói là tiếng Anh của em không có giỏi nên là Their childhood time and now, what are the differences? miền Bắc như nào em cũng sẽ ghé Hà Nội. Bana gülüyor, gözlüğüme gülüyor. Aslında gözlüğüm onun gözlüğü. Ondan dolayı eğleniyor, dalga geçiyor benimle.
District 3 arkadaşlar. Burası District 3. Go. Hello. District 3'de yani bölge 3 diye geçiyor. Böyle Saigon'un 3. bölgesi District 3'de yola devam ediyoruz. Varoşların içerisinde, varoş demeyelim aslında, daha eski bir Vietnam'ın içerisinde yürüyoruz. Yani mesela Mersin'deyseniz şey gibi düşünün. Mersin'in eski mahalleleri. Sağlı sollu iş yerleri, yemek yenilecek yerler, bazen otosanayi gibi araba yıkanan, motosiklet yıkanan yerler. Böyle TET için hepsi hazırlıktalar. Bakın burada da TET için görüyorsunuz rengarenk, ki daha bir hafta var. Çok daha renklenecek dostlar. Çok daha renklenecek, çok daha çeşitlenecek. Evet, District 2 bir iş yeri bölgesi dostlar. Çeşitli firmalar, çeşitli şirketler var bu yolun arka tarafında. Yani biz ara sokaklarına giriyoruz. Ve genelde iş yerinden çıkan insanlar buraya gelip burada yemek yiyorlar. Vietnam'ın geleneksel noktaları, bakın TET için hazırlanan, tek tek şu anda girmeye çalışıyoruz. District 3'teyiz. District 3'ün sokaklarındayız arkadaşlar. Evet, böyle bu District 3'ün arka tarafları daracık esnaflarla dolu. İnsanlar yemek yiyor, alışveriş yapıyor ve sağ olsunlar bu ekonomik zorluğa rağmen, yani şu anda birazcık ekonomik olarak zor durumda Vietnam. Ona rağmen hala o güler yüzlerini koruyorlar. Bizi kabulleniyorlar. Sağ olsunlar gerçekten. TET için hazırlanık. Pek çok yerde o TET süslemelerini görebiliyoruz. TET süslemeleri, TET bayramı için hazırlıklar. Böyle buram buram çok güzel bir baharat kokusuyla ilerliyoruz. Kesinlikle kötü bir koku yok. Ben bu kokuyu çok seviyorum. Sokak komple bir pazar diyebilirim. Yani sanki pazarda dolaşıyoruz. Yabancı olduğumuzu bildikleri halde o kadar güzel anında adapte oluyorlar ki. Vietnam. Thank you. Come on, Ratnew. Come on, Ratnew. Oh, thank you. Okay, wonderful. Thank you very much. Yes. Tutu. Vietnam'ı çok seviyorum. Toy, you, Vietnam. Really, I should go. Okay. Thank you very much. What is that? Grapefruit. Wonderful. Vô nè. Hey. Vô.
Çok güzel insanlar. Gerçekten çok güzel insanlar. Thank you. Tet Bayramı'nın Vietnam'da size yaşanışını, daha doğrusu hemen öncesindeki hazırlıkları göstermek için böyle ara sokaklara kadar girdik. İnsanlar çalışıyorlar, insanlar hazırlanıyorlar, sokakları süslüyorlar. Onun dışında böyle sanki biz bir yabancı değilmişiz gibi o kadar güzel karşıladılar ki bizi, o kadar güzel. Beraber içtik, yedik. Çok güzeldi. Mahallelerin, mahalli örgütlenmelerin mahalleyi bilgilendirmek için noktalarından bir tanesi. Yani bir çeşit muhtarlık diyebiliriz aslında. Evet arkadaşlar, insanlar çalışıyor fakat enteresan bir biçimde şunu söyleyebiliriz ki bakın burada da böyle dar yollardan devam edebiliyorsunuz. Yani bu şekilde böyle yollar birbiriyle buluşuyor, birleşiyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki gerçekten de insanlar her yerde bizi kabul ediyor. Güler yüzleriyle karşılıyorlar. Bu kadar yorgun olmalarına rağmen rahatlıkla her noktada dolaşabiliyoruz. District 1 ve District 3. Ayrıca ilginç bir biçimde bu bölge toprak olarak arkadaşlar inanılmaz derecede pahalı noktalardan bir tanesi. Yani buradan bir yer satın almanın pahalı olduğunu öğrenmek en ilginciydi. Tao dedi ki bu bölgede toprak, yani özellikle arazi, hani belki üstündekiler değil ama arazi oldukça pahalı. Bunu öğrenmek de çok enteresandı gerçekten. Evet, mahallenin TET hazırlığı, TET hazırlıkları rengarenk görüyorsunuz. Arkadaşlar bu zanaatçı beyefendi bu kendisine getirilen süs eşyalarını yeniliyor ve yeni hale getiriyor. Bir çeşit kalaycı. Üçüncü bölge District 3'de Banko alanındayız. Banko'nun anlamı satranç tablası. Çünkü şehrin bu bölgesi satranç tablası şeklinde yapılmış. Yani bakın şöyle bu şekilde kare kare devam ediyor. Banko. Böyle mahallenin çeşitli noktalarında salyangozlar satılıyor arkadaşlar. Hello, thank you. Xin chào, thank you. Thank you, xin chào. District 3'nin yani bölge 3'ün ara sokaklarında devam ediyoruz dostlar. Böyle bayağı kaotik ama bayağı zevkli. Her yerden motor çıkabiliyor. Buradan geçmeye çalışıyorum. Şu anda sağım solum her tarafım motor oldu. Bir anda motorların arasında kaldık, böyle çok güzeldi. Adrenalin. Bu kompleksin temeli aslında bir krizle atıldı diyebiliriz. Burası Saigon'un modernleşme, savaş sonrası adaptasyon ve toplumsal dayanıklılık tarihinin canlı bir özeti. Biraz gürültülü, umarım beni duyabiliyorsunuzdur. 1968'de bir dönüm noktası ve kentsel dönüşüm oldu. Normalde Güney Vietnam hükümeti, yani devrimden önce, daha doğrusu birleşmeden önce, her ikisi de doğru aslında. Hem devrim hem birleşme diyelim. Yani Ho Chi Minh ve komünistlerin doğrudan doğruya hükümeti almalarından önce
burayı Amerikan askerleri için gayet izole bir biçimde, hatta şu gördüğünüz, bakın şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz evlerin arasında kafesler. Evlerin arasında, şu gördüğünüz evlerin arasında kafesler vardı. Yani izoleydi. İzole bir biçimde yapmıştı. Her bina birbirinden izole şeklinde. Mimarisi ise Le Corbusier ekolü. Mimarisi Le Corbusier ekolü deniyor arkadaşlar bu mimariye. O şekilde inşa edilmişti. Fakat daha sonrasında bu katı mimari Vietnam halkı tarafından evcilleştirildi. Sakinler alanı genişletmek, balkonlardaki demir kafesleri, yani birbirlerinden ayrılan demir kafesleri yıktı. Ve böylelikle yatay bir köye dönüştürdü. Yani mutfak, pazar yeri ve sosyalleşme alanı haline geldi. Dikey bir sokak kültürü başladı. Bir anlamda aslında Le Corbusier mimari, yani daha izolasyon, modernizmin o izolasyonu yıkıldı insanlar tarafından ve birbirleriyle birleştiler. Gerçekten de baktığımda herkes iç içe arkadaşlar. Binalar dikey olsa da sosyal ilişkiler hala geleneksel Vietnam köy düzenindeki gibi yatay ilerliyor. Akademik literatürde bu durum sosyal sermaye olarak adlandırılıyor. Bourdieu'nun çalışmalarını hatırlayalım. Sosyal sermaye, komşular arasındaki çocuk bakımı, borç alıp verme, ortak güvenlik ağı, bu binaları sadece birer barınak değil, birer topluluk haline getirdi arkadaşlar. 1975 sonrası katmanlaşma şöyle oluşuyor. 1975'teki rejim değişikliğinden sonra dairelerin bir kısmı devlet memurlarına ve bir kısmı ise halka veriliyor. Bu durum komplekste farklı sınıfsal geçmişlere sahip insanların bir arada yaşadığı heterojen bir yapı oluşturuyor. Günümüzde burası eski Saygonlular, emekli devlet görevlileri, şehre yeni gelen genç göçmenler iç içe geçiyor ve bir hafıza mekanına dönüşüyor diyebiliriz. İçeriye giriyoruz. Bu lojmanlar eskiden Amerikan lojmanları ama TED saldırısı sonrasında almışlar ellerinden. Öncelikle buraları birazcık yıkılmış, sonra 1968'de tekrar restore etmişler. 68'den beri ayakta olan noktadayız. Bakın evler var bu şekilde. Evlerin içini çok göstermek istemiyorum, ayıp olmasın. Ama görüyorsunuz. Bu şekilde içeri doğru giriliyor. Hatta biz de bakın şurada yemek yiyoruz. Şöyle şu anda içindeyiz. Yani resmen tarihe şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Resmen tarihe şahitlik ediyoruz şu anda. Normalde evler aslında. Yani ama bir kişiden müsaade istedim. İzin verdiler. Güler yüzlüler. Bu şekilde burada dolaşıyorum şu anda. İçeri kadar girdim. Katlar bu şekilde. Tek katı göstermem yeterli. Çok da rahatsız etmeyelim insanları. Hem TET'e hazırlığı gösterdik hem de içine bu tarih bilgisine de bir parça katmış olduk dostlar. Şimdi aşağıya doğru inelim. Bakın böyle aşağıya doğru iniyor. Bir çeşit aslında askeri lojmanmış söylediğim gibi zamanında. Sonrasında halk geri almış. O geri alma mücadelesini çok ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Çünkü çok problemli, çok böyle zor. Yani gerçekten de inanılmaz bir örgütlenme başarısı diyebilirim size. Sonuçta Amerika'ya karşı savaşıyorsunuz. Yani düşünün arkadaşlar. Büyük bir sermayeyi yeniyorsunuz, diz çöktürüyorsunuz, geri gönderiyorsunuz. Bu gerçekten de inanılmaz. Bütün mahalle böyle arkadaşlar. Bir kat örneği verdim size. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Oldukça yorulduk. Ama geldiğimiz yerde de görüyorsunuz TET hazırlıklarını koymuşlar. Tan Tay Dan. Gerçekten de mükemmeldi. Yani Vietnam'ın bugün böyle çok fazlasıyla içine girebildik. Yine karides. Karides. Her yerde karides. Ben bir karides canavarıyım. İçinde şu şekilde bir cips de var arkadaşlar. İsterseniz ıslatabiliyorsunuz ya da isterseniz bu şekilde yiyebiliyorsunuz.
Şu sebzelerin güzelliğine bakın. Can you repeat? Children time, childhood time. How is Tet holiday and now how is it? Cái thời trẻ con á thì rất là thích những ngày Tết á. Vậy thì với cô là Khác nhau, nó khác nhau nhiều lắm. Hồi xưa thì vui lắm. Đốt pháo rồi chạy nhảy rồi Tết rồi nôn quần áo rồi. Evet, genellikle herhalde dünyanın her yerinde yaşlılık, yani yaşlandığınızda geçmiş zamanlara bir özlem duyuyorsunuz. Genellikle yaşlı insanlara sorduğumuzda geçmişteki bayramların çok daha güzel, çok daha yakın, birbirine yakın olduğunu söylüyorlar. Haklılar da. Çünkü maalesef zamanımızda artık öyle bir noktaya geldik ki insan ilişkileri maalesef azaldı. Daha dolaylı hale geldi. Gerek teknoloji, gerek kapitalizmin zorlukları. Tüm dünyada bu böyle. O yüzden de hani o nerede bu eski bayramlar cümlesi aslında doğru gibi. En azından bu insanlar için kesinlikle doğru. Bu insanlar için kesinlikle doğru. Fakat bir şekilde yeni geleni de eskisi gibi insan ilişkileriyle doldurabiliriz. Yeter ki birbirimize daha naif, daha sıcak ve daha biraz daha ne kadar yaralanırsak yaralanalım biraz daha güven dolu bakalım. Teyzeye gidiyormuşuz. Tet kutlamaya. ngày của ai nãy nè, đều của Lâm. Nhiều đi nhiều. Ra đừng nghĩ ấy. Plastik gibi arkadaşlar. Mùng 6 đi làm lại nè. Năm nay là mùng 6, mùng 7 đi làm hết rồi. Đúng rồi, ngoài kia mùng 6. Eriyor, ağzınızda eriyor bir süre sonra. Ona pek alışık değilim yani. Hep birlikte tet yemeği yedik. Güzel bir yemekti. Böyle geleneksel tete uygun yemekler hazırlanmış. Onun dışında amcanın söylediği bir nokta çok ilgimi çekti. Dedi ki eskiden bu kadar fazla insan sokakta değildi. Evlerde toplanırdık, evlerdeydi. Şimdi dedi yollarda gezerken ne kadar fazla insanın dışarıda olduğunu gördüğümde bazen o zamanları özlüyorum dedi. Yaşam değişiyor, hayat değişiyor. İyi mi, kötü mü? Artık o konuda yorum yapmayayım. Size bırakıyorum. Buna lucky money diyorlar. Şans parası. Lucky money. Coca lì xì cho Coca. Có này để làm hết ngon. Ok, cảm ơn cô kỷ niệm. Và lì xì cho mấy anh. Cảm ơn Minh. Khỏe. Ông chào bạn yêu. Thank you. Thank you very much. Bayram harçlığı arkadaşlar. Bizdeki bayram harçlığının hemen hemen aynısı. Tet bayramında burada da bu şekilde böyle büyükler küçüklere bir miktar bayram harçlığı veriyor. Ben de bayram harçlığımı aldım. Şöyle göstereyim. Ve gördüğünüz gibi bayram harçlığı aldık. Lucky money diyorlar. Şans parası diyorlar burada. Böyle genellikle kırmızı bir tete uygun olan bir renk. Kırmızı bir zarfın içerisinde veriliyor. Mua ít quá không? Bây giờ có AI nữa. Dạo vậy đó. Sử dụng thật sự ra giờ nó quay nè như anh này khi mà làm YouTube đó là của mình biết không, bây giờ là ông chỉ việc cưa. Bazı noktaları, kültürün bazı noktaları bizim kültüre inanılmaz derecede çok benziyor. İnsanlar çok tatlı, kalpleri çok güzel. Gerçekten de böyle kalpleri yüzüne vurmuş, yüzlerine vurmuş. Çok hoşlar. Sohbetlerini anlamıyorum ama mimiklerinden, yüzlerinden böyle güzel şeyler konuştuklarını çok net bir biçimde hissedebiliyorum. Küçük karidesler ve sarımsak. Bunu böyle sirkeyle birlikte karıştırıyorlar ve çok da güzel oluyor. Chuk Mung Nam Moy. Evet, Tet için söylenen Tet hayırlı olsun Tet anlamına geliyor. Chuk Mun Nam Moy. Sokaklarını ilk defa bu kadar boş görüyoruz arkadaşlar. Yani o kadar boş ki şu anda. Bakın her tarafta çiçekler var. Görüyor musunuz?
Her tarafta bu şekilde Thet'in sembolleriyle donatılmış ve çiçekler var. Sinemaya geldim arkadaşlar Vietnam'da. İlk defa sinemadayım. Gerçekten de enteresan. Bakın çoğunlukla Vietnam filmleri var. Daha önce bahsetmiştim bundan. Wait a minute. I will. Hello. Can I have popcorn, please? Two cheese, two normal. Pepsi, 7-Up, orange. Pepsi, 7-Up. 3, 4. No, no, no. Bi ơi, Bi với anh có ai uống nước không? Xuân Nga. Shit. Một cái bao nhiêu Pepsi? One of them, please, nice. One, nice. This okay? One, nice. Thank you, thank you. Two ice, one nice. Okay. Thank you very much. Tet dolayısıyla her yer bomboş. Yani hiç Ho Chi Minh'i böyle görmemiştim. Tet dolayısıyla her yer bomboş. Boş görmek imkansız arkadaşlar. Yani şok halindeyim şu anda. Burası alışveriş merkezi ve ne kadar boş Tet'te görüyorsunuz. Ủa, nó có lợi gì kỳ vậy? Cái tí nó hột quẹt. Giống như hột quẹt. Cháy. Bir babayla kızın hikayesi. Anne ile babanın arasında bir şeyler olmuş. İnanılmaz dramatize edildi orası. Yani böyle sorunlar yaşanmış. Anne bir şekilde ortadan kaybolmuş. Kız bilmiyor. Daha sonrasında anne ortaya çıkıyor. Baba çok büyük zorluklarla kızı büyütmüş. Fakat babanın bir Alzheimer durumu da var. Yavaş yavaş gelişiyor. Sonrasında kızının ilk erkek arkadaşı anladığım kadarıyla onunla ilgili ufak tefek tatlı sorunlar. Sosyolojiyi çok güzel anlatıyor aslında. Yani klasik anlatı. Ana akım sinema filmlerinden bir tanesi anladığım kadarıyla Vietnam'ın. Fakat çekimler hoştu. Yani tahmin etmediğim kadar güzeldi hatta. Özellikle filmin 4'te 3'ünde çok iyiydi. Yani kadrajlar, planlar gerçekten çok iyiydi. Fakat sonrasında öyle bir dramatize oldu ki herkes ağlıyor, hüngür hüngür şu bu. O noktadan sonra ben de koptum yani. Koptum derken hani ağlamaktan değil. Filmden koptum açıkçası. Filmin son kısmında. Ama özellikle bir sahneye kadar gayet şaşırtıcı ve iyiydi. Nacizane benim yorumum bu şekilde. Evet, aynı zamanda böyle alışveriş noktaları kurulmuş ibadethanenin içine. Odanın içinde çocuklar oynasın diye aynı zamanda böyle bir oyun bahçesi var. Güneşi de tam karşıdan aldık. Pagodalar insanların dua ettikleri, bazen para için, bazen aşk bulmak için, bazen bir ev almak için dua ettikleri ibadethaneleri. Genellikle gelme nedenlerinin bu olduğunu söyledi Tao. Burada mahalle pagodasındaki Tet hazırlıklarına tanıklık ediyorum. Tet bayramına tanıklık ediyorum. Yeni yılın başlangıcı. Ama sadece bir takvim değişimi değil. Tet'in tam adı Tet Nguyen Dan. Ay takvimine göre yeni yılın başlangıcı olduğunu söylemiştik. İşte bu dönemde aileler pagodalara geliyor, bir araya geliyor. Burada atalar anılıyor. Küslükler bitiyor, evler temizleniyor. Kırmızı süslerle donatılıyor. Çünkü kırmızı şansı, bereketi ve yeni başlangıçları simgeliyor.
Bu pagoda öğrencilere her gün bedava vejetaryen yemek yani sebze yemekleri veriyormuş. Ama bugün herkese veriyor. Şimdi biz de yemeklerinden tadacağız. Her gün öğrencilere, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, mahallenin öğrencileri bedavaya yemek veriyor. Oldukça kalabalık arkadaşlar bu arka taraf. İnsanların bir kısmı da burada meditasyon yapıyor. O yüzden de bir parça daha sessizleştik. Oh, thank you. Free. Evet, bu sugar candy denilen şeker pancarı demeyeyim de nedir bunun adı? Şeker kamışı. Ha. Şeker kamışının suyu arkadaşlar. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Bunu gerçekten çok seviyorum. Tıkları da burada doğal olarak çok fazla sinek var. Çünkü onlar da şekeri seviyor. O kadar güzel ki insanlar arkadaşlar. Az önce hanımefendi benim sırama girdi. Böyle o kadar böyle sürekli olarak selam verdi, selam verdi, selam verdi. Ruhuma selam verme biçiminde. Dedim hiç fark etmez. Buyurun önüme geçin. Hiç sorun değil. Hiç böyle bir hırs yok. Gayet insanlar bekliyor. Bakın bu hanımefendi. Gönüllü olarak çalışanlar ve kalanlar var pagodada arkadaşlar. Mesela bu beyefendi de öyleymiş. Yine bazen kıyafetlerden anlaşıldığı kadarıyla burada çalışan görevliler de var. Böyle çok geniş bir alanda gelen herkese yemek veriyorlar. What is your name? Toyla Tolga. Ban lagi. Ban lagi. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Din kamusal alanı tehdit etmedikçe, kamusal alandaki yaşam şekillerini tek tipleştirmedikçe ve buna zorlamadıkça çok tatlı bir ritüel haline geliyor. İşte bu Budist pagodada da bunu görüyoruz. İnsanları ürküten, korkutan bir din değil. Gerçekten de sevgiyi, paylaşımı, huzuru, güzellikleri, mutlulukları dağıtan bir din. Bu pagodada, bu mahalle pagodasında insanların yüzündeki o huzurda bunu çok net görebiliyorum. Çünkü yaşamımı tehdit etmiyor, yaşam biçimimi tehlikeye atmıyor. Bu çok önemli. Bizi aldık. Bunu daha önce tatmıştım. Tattığım yemeklerden bir tanesi ama pagoda usulünü ilk defa deniyorum dostlar. This. Arkadaşlar bu çok güzel. Böyle bir sosu var. İçinde de noodle, salata. Karidesi yanlış görmüşüm. Burada hiçbir hayvan yenmiyor. Tüm yiyecekler vejetaryen. Benim karides zannettiğim şey bir tohum. Bakın bu da yumurtanın içerisinde sebze. Benim o çok sevdiğim sebze de var. Hatta çoğunluğu o. Çok lezzetli. Gerçekten çok güzel. Okay. It's pumpkin. 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 Kabak arkadaşlar. Kabak yemeğiymiş.
Anne yemeği gibi ya. Çok güzel. Arkadaşlar bu çok enteresan. Bakar mısınız? Böyle bulamaç gibi. Çok enteresan. İnanılmaz bir kalabalık. Normalde Ho Chi Minh'in boşaldığı söylenmişti bize ama boşaldığı hali buysa dolu halini düşünemiyorum. İnsanların büyük bir çoğunluğu TET'te memleketlerine dönüyorlar. Özellikle Saigon'da çalışan insanlar Vietnam'ın dört bir köşesine dağılıyorlar. Ama gördüğünüz üzere yine de Saigon çok kalabalık. Yeni yılları herkes birbirinin yeni yılını kutluyor. Aileler tamamen dışarıda. Pek çok turist var. Bir de bu bizim bildiğimiz Taksim'deki yılbaşı kalabalığı. Ama tabii şöyle büyük bir fark var. Burada insanlar aileleriyle rahat rahat gezebiliyor ve hiçbir şekilde taşkınlık yok arkadaşlar. Yani hiçbir yerde, hiçbir noktada taşkınlık yok. Sadece ciddi bir kalabalık var nüfustan dolayı ama insanlar genellikle böyle efendi, kibar birbirlerine gülümsüyorlar ve dolaşıyorlar. Yine kalabalığın içerisinde kaldık. Artık ilerlemiyor. Öyle bir kalabalık var. Ama ne çatışma, ne kavga. Yani böyle çok enteresan. Şuradan çıkabilirsek arkadaşlar inanılmaz bir kalabalık var.